Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok hoş, çok güzel dikişsiz bir patik model anlatacağım. Modelim çarık şeklinde arkadaşlar. Daha öncesinde ben bot şeklinde paylaşmıştım 3 yıl önce. İnşallah videonun sonunda o modelimi de bulursam size göstereceğim. O daha harika ama bu da güzel. Kesinlikle örmenizi tavsiye ederim. Çok şık duruyor ayakta. İp olarak patik ipi kullanacağım. Asgari yeşil gördüğünüz gibi elimde. Şiş olarak böyle iki ucu açık şiş kullanacağım. Sadece bir tel alırken arkadaşlar ileride tel alırken şöyle üçüncü şişe ihtiyacımız olabilir. İki ucu açık şiş kullanabilirsiniz ya da normal örgü şişiyle de yapabilirsiniz. Evet, hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 11 ilmek atarak başlayacağız arkadaşlar. Şöyle 11 tane ilmek atalım. Şöyle sayalım. 3, 6, 9, 10, 11 tane ilmeğim olmuş. Evet, 11 ilmek attım. Şöyle çevirdim. İlk sıra haroşa örelim arkadaşlar. Haroşayı ben önden de düz, ters yüzünden de düz olarak örüyorum. Siz de benimle aynı şekilde yaparsanız daha iyi olur. Böyle daha kolay oluyor bu modelde. Evet, haroşa örerek ilk sıramı tamamladım. Çevirdim. Desenli bir model arkadaşlar. Desenlerimiz olacak. Şöyle ipi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. Desenimin ön yüzündeyim. İpim bu taraftaysa soldaysa ön yüzdeyiz. İlk ilmekten sonra 2 ilmek haroşa örüyorum. Haroşalarımı düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Evet. Bir tane düz ördüm. Yani haroşa ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir tane haroşa ördüm. Haroşayı düz örüyorum. Söylemiştim. Evet. Bir tane ters. İki ilmek haroşa yani düz örüyorum. Son kenar ilmeğimi de düz örüp desenimin ön yüzünü tamamlamış oldum. Desenimizi hep tersinden kuracağız arkadaşlar. Tersinden yapacağız. Ön yüzde artırmalarımızı yapacağız. Şöyle patiği mankenin üzerine göstereyim. Buradan başlayacağız. Böyle aşağıya doğru genişleterek ineceğiz. Sonra tabanını yapıp yanlardan tel alıp devam edeceğiz. Evet. Ters yüzünden desen yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şişime bakın bu şekilde doluyorum. Böyle değil, bu şekilde dolayalım. Mutlaka böyle dolayalım. Püf noktası bu. 2 tane haroşa örüyorum. 2 haroşayı ördüm. O doladığım ilmeği sol şişimle genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Bu deseni ben dün paylaştım arkadaşlar. Bulamazsanız yorum kısmına yazın. Ayrıyeten dediğim gibi deseni paylaştım. Size linkini atarım. Evet, karşımda bir düz ilmek var. Düz örüyorum. Yine şöyle bu şekilde doladım. Karşımda bir haroşam var. Haroşa örüyorum. Artırdığım ilmeği de şöyle çevirip haroşa ördüm. Doladığım ilmeği sol şişimle genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Ortada bir ilmek tersim var. Yine şöyle karşımda bir alttaki artırdığım ilmek var. Öncesinde bir doladığım artırdığım ilmeği çevirip haroşa olarak örüyorum. Delik oluşmasın diye. Bir ilmek daha haroşa ördüm. Doladığım ilmeği genişletip bu iki ilmeğin önüne yani sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bir tane düz, bir doladım bu şekilde, iki haroşa,
Doladığım ilmeği sol şişimle genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Ve kenar ilmek. Sakın pes etmeyin arkadaşlar. Modelim çok güzel. Böyle ördükçe anlayacaksınız. Ben biraz bayağı bir göstereceğim size anlamanız için. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek haroşa. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek haroşa. Bir tane ters. 2 ilmek haroşa. Bakın ortadaki düz ilmeğim var. Onun hem ön yüzde hem önünde hem sonunda artırma yapacağım. 2 ilmek haroşadan sonra bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 haroşam var. Bir tane ters. 2 tane haroşa. Son kenar ilmeğimi de düz örüp desenimin ön yüz sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Artırdığımız ilmekler desene dahil olacak. Yani ördükçe şöyle, hatta göstereyim arkadaşlar, ben biraz ördüm. Ördükçe bakın, artırma yaptıkça desenlerimiz çoğalacak. Desenlerimize katacağız. Artırdığımız ilmekleri, bu ortadaki düz ilmeğin hem sağında hem sonunda ön yüzde artırma yapacağız. Desenlerimizi de arkada kuracağız. Şöyle çevirdim. Ters yüzündeyim arkadaşlar. İpim bu taraftaysa ters yüzündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle bu şekilde şişime doladım. 2 tane haroşa. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bir tane düz. Yine bu şekilde doladım. 2 tane haroşa. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Burada artırdığım ilmek var. Desenim 2 haroşa arka yüzde, 2 haroşa bir düz. Düz tarafından da 2 haroşa bir ters şeklinde ilerliyor. Bir düz 2 haroşa ördük tersinde. Hani ilmek alıp desenimizi yaptık. Sonrasında burada bir tane düz örmem lazım. Tersinde artırdığım ilmeği haroşa olarak örüyorum. Bir ters. Bu artırdığım ilmeği çevirip haroşa olarak ördüm. Doladım. 2 tane haroşa örüyorum. Artırdığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Bir düz, bir doladım. 2 haroşa, doladığım ilmeği genişletip sol şişimin önüne bıraktım. Kenar ilmek. Çevirdim. Sağ tarafta yaptığımız işlemin aynısını sol tarafta da uyguluyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde hiçbir işlem yok. Kenar ilmekten sonra 2 tane haroşa, bir tane ters. 2 tane haroşa, bir tane ters. Burada ortada düz ilmeğim gidiyor. Onun öncesinde bir doladım. Bir düz ördüm, bir doladım. Karşımda bir ters ilmek var. Ters örüyorum. 2 tane haroşa. Bir ters. 2 tane haroşa örüyorum. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Son kenar ilmeğimi de düz örüp ön yüz sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Şöyle ipi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bu şekilde şişime doladım. 2 tane haroşamı örüyorum. Doladığım ilmeği genişletip sol şişimle sağ şişimin önüne bıraktım. Bir düz. Bu şekilde doladım. 2 tane haroşa. Evet, doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Evet, karşımda bir tane düz ilmek var. Düz örüyorum. Artırdığım ilmek var. Ön yüzde artırdığım ilmeği çevirip haroşa olarak örüyorum. Ortadaki ilmeğimi ters ördüm.
Artırdığım ilmek var. Karşımda çevirip haroşa olarak örüyorum. Bir düz bu şekilde doladım. 2 ilmek haroşamı örüyorum. İlmeğimi doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bir düz, bir doladım. 2 ilmek haroşamı örüyorum. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Son kenar ilmeği de örüp ters sıramı, ters yüzünü tamamlamış oldum. Çevirdim. Bakın ön yüzünde desenlerimiz oluşuyor. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek haroşa. Bir tane ters. 2 ilmek haroşa. Bir tane ters. Bir ilmek haroşa. Bir doladım. Bakın. Düz ilmeğimin hem sağında hem solunda artırma yapacağım. Ön yüzde doladım. Bir düz, bir doladım. Bir ilmek haroşa. Bir tane ters. Şöyle bakınca anlıyoruz. Bakın desenin öncesindeki ilmeğimiz ters. 2 ilmek haroşa. Desenimi de haroşa olarak örüyorum. Bir ters. 2 ilmek haroşa. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Ters yüzünden yine desen yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu şekilde doladım. 2 ilmek haroşa. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bir düz doladım. 2 ilmek haroşamı örüyorum. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bir düz. Bir düzden sonra bakın karşımda bir haroşa bir de doladığım ilmek var. Yani artırdığım ilmek var. Onu da dahil edeceğim. Bir haroşamı ördüm. Doladığım ilmeği çevirip haroşa olarak örüyorum. Öncesinde dolamayı unutmuşum, özür dilerim. Evet, düzden sonra 2 ilmek olduğu için öncesinde bu şekilde doladım. Bir haroşa, doladığım ilmeği çevirip haroşa olarak ördüm ve doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Ortadaki ilmeğim ters. Doladım. Artırdığım ilmeği çevirip haroşa olarak ördüm. Bir tane daha haroşa ördüm. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bir tane düz. Evet, iki düzün sonrasında bir doladım. Bu şekilde 2 ilmek haroşa. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bir düz. Doladığım 2 ilmek haroşa örüyorum. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Çevirdim. Ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 haroşa. Bir ters. 2 haroşa. Bir ters. 2 tane haroşa. Bakın düz ilmeğime geldim. Burada bir artırma yapıyorum. Bir düz, bir artırdım. 2 ilmek haroşa. Ortada artırdığımız ilmekleri desenimize katıyoruz. Evet, 2 ilmek haroşadan sonra bir ters, 2 haroşa, bir ters, 2 haroşa. Son kenar ilmeğimi de düz örüp ön yüz sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Tersine yine desen yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında bu şekilde doladım. 2 haroşa. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bir düz. Bu şekilde doladım. 2 haroşa. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bir düz doladım. 2 ilmek haroşa örüyorum. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Evet, burada bir alttaki artırdığım ilmek var. Çevirip haroşa
olarak örüyorum. Bir ters. Yine burada artırdığım ilmek var. Çevirip haroşa yani düz olarak ördüm. Doladığım 2 ilmek haroşa örüyorum. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Artırma olduğu için böyle kafanız karışabilir. Onun için de ben biraz uzun tutuyorum videoyu. Yoksa modelim çok kolay. Anlamışsınızdır. Bir düz doladığım 2 ilmek haroşa örüyorum. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bir düz doladığım 2 ilmek haroşamı örüp doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Son kenar ilmeğimi de düz örüp ters sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Evet. Bir defa daha göstereceğim arkadaşlar. Kenar ilmekten sonra 2 haroşa, bir ters. 2 haroşa, bir ters. 2 haroşa, bir ters. Düz ilmeğim var. Karşımda öncesinde doladığım bir düz, doladığım bir ters, 2 haroşa. Bir ters, 2 haroşa. Bir ters, 2 haroşa. Kenar ilmeği de düz örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Desen yapacağız. Kenar ilmek doladım. 2 ilmek haroşadan sonra doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Bir düz doladım. 2 ilmeği örüp doladığım ilmeği sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bir düz doladım. 2 ilmeğimi örüp doladığım ilmeği sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bir düz. Bakın bir düzden sonra 2 tane haroşa olması lazım. Ama bu artırdığım ilmeği haroşa olarak örüyorum. Sonrasında da ortadaki ters ilmeğim var. Onu örüyorum. Evet, bu tarafta ne yaptıysam aynısı. Doladığım ilmeği çevirip haroşa olarak örüyorum. Bir düz ilmeğim var. Düz ilmekten sonra dolayıp 2 haroşa, doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Bir düz, bir doladım, 2 haroşa, doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Bir düz, bir doladım, 2 haroşa, doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Kenar ilmek. Evet, çevirdim. Artık bilirsiniz diye düşünüyorum ama bir daha göstermek istiyorum. Belki ilk defa yapacak olanlar için kusuruma bakmayın. Kenar ilmekten sonra desenimi yapıyorum. 2 haroşa, bir ters, 2 haroşa, bir ters, 2 haroşa, bir ters. Burada bir haroşam var. Gördüğünüz gibi bir doladım. Bu doladığım ilmekte sonraki sırada haroşa olacak. Yani desen olacak arka yüzde. Bir düz, bir doladım. Bir haroşa, buradaki ters, 2 haroşa, bir ters, 2 haroşa, bir ters, 2 tane haroşa, kenar ilmek. Çevirdim. Kenar ilmekten sonra doladığım 2 haroşamı örüyorum. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bir düz, bir doladım, 2 ilmek haroşa, doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bir düz, doladım, 2 ilmek haroşa, doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Bir düz, bakın burada bir haroşam, bir de artırdığım, bir alttaki artırdığım ilmek var. Haroşa ilmeğimi ördüm. Artırdığım ilmeği de çevirip haroşa olarak ördüm. Yine öncesinde
Dolamayı unutmuşum arkadaşlar. Düzden sonra doluyorum. Bir haroşa, artırdığım ilmeği çevirip haroşa olarak örüyorum. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Bir ters doladım. Artırdığım ilmeği çevirip haroşa olarak örüyorum. Bir haroşa daha örüyorum. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Bir düz doladım. 2 haroşa. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Evet, desenim bu şekilde. Sadece ortada artırdığımız ilmekleri ters yüzünden desene katacağız. Kenar ilmek. Evet, böyle devam ediyor arkadaşlar. Kaç ilmeğimiz olmuş beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 ilmeğimiz olmuş. İlmeklerimiz toplamda 47 tane. 47 ilmek olana kadar bu şekilde artırma yapalım. Yani bakın burada ben 47 tane olana kadar artırdım. Eli sıkı olanlar ya da daha büyük hani 39-40 numara için örmek isteyenler de 2 sıra fazla örebilirler. Evet, 47 ilmek olana kadar, yani bunun kadar olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Şöyle ben ipimi ayarlayayım. Evet, 47 ilmeğim var şişimde. Şimdi ortada taban için 11 ilmeği işaretleyelim. Sağ taraftan sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18 ilmek sağda bıraktım. 19. ilmeğime işaret koyuyorum şöyle. Sol taraftan da 3, 6, 9, 12, 15, 18 ilmek bıraktım. 19'uncuya işaret koyuyorum. Şöyle ortada bakın. Ortada 11 ilmeğim var. 3, 6, 9, 10, 11. Ayağı taraklı olanlar 13 ilmek bırakabilirler ortada. Evet, şimdi düz örerek ilerliyorum. 18 ilmeğimizi örelim. Evet, ilk işaretime geldim. Sayıyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. ilmeği ikisini bir örüyorum. Haroşa, yani düz olarak ördüm. Çevirdim. Burun oyuntusunu yapıyoruz. İlk ilmeğim, bakın ipim önde, örmeden sağ şişimi aldım. Yine sayıyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. ilmeği ikisini bir ters olarak örüyorum. Ters yüzünde ters olarak örelim. Çevirdim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. ilmeği ikisini bir düz olarak ördüm. Ön yüzde düz olarak örüyoruz. Haroşa olarak örüyoruz. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşa örerek ilerliyorum. Şöyle saymanıza da gerek yok arkadaşlar. Bakın ayrık duruyor. Bu 10. ilmek, şu da 11. ilmek. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. ilmeği ipimi öne alıp ters olarak örüyorum. Evet, ters olarak ördüm.
Bakın burada düz görüntüsü oluşsun diye. İki tarafta da topuk çizgisi olsun diye. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Saymadan da örebilirsiniz. Şöyle. Bakın buradaki ayrıktan anlıyorum. 10. ve 11. ilmeği ön yüzden düz olarak ördüm. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşa örerek ilerliyorum. Tabanı haroşa olacak. Evet, tersinden de ipimi öne alıyorum. 10 ve 11. ilmeği ikisini bir ters olarak örüyorum. Çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. On ve 11. ilmeği ikisini bir örüyorum. Çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, tersindeyim. İpi kendime doğru alıp 10 ve 11. ikisini bir ters olarak örüyorum. Çevirdim. Evet, bu şekilde git gel yapacağız arkadaşlar. Böyle bu hem sağda hem solda bütün ilmeklerimiz bitene kadar bu şekilde git gel yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, son eksiltmemizi de beraber yapmak istedim. Tersindeyim. Son 10 ve 11. ilmeğin ikisini bir ters olarak ördüm. Şöyle çevirdim. Bakın. Ortada 3, 6, 9, 10, 11 ilmeğim kaldı. Görüntüsü bu. Şimdi şöyle tutuyorum arkadaşlar. Buradan ilmek alacağız. Sonra buraya gelip buradan da ilmek alacağız. Şöyle ilk önce tığ yardımıyla arkadaşlar. Yumağımızın ortasından yarım metre kadar ilmek ip lazım arkadaşlar. Şöyle ben ipimi yumağımın ortasından çıkardım. Tığ yardımıyla ilk önce tığla şöyle bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Şöyle tersinden alacağız arkadaşlar ilmeklerimizi. Buradan alıp buraya kadar geleceğiz. Görüntüsü çirkin olur diye düşünmeyin, güzel olacak. Evet, şöyle ilk sıraya bakın. Buraya batıyorum. Hatta dışarıdan içe doğru batayım ki ipin ucu içeride kalsın. Şöyle bu şekilde bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Şöyle bir tane şiş alıyorum. 18 tane ilmek çıkartacağım. Bu bir. Sıradaki yuvaya giriyorum. İlmek alıyorum. Bu şekilde. 2 oldu. Sıradakine girdim. İlmek aldım. 3, 4, 5. Tığla da alabilirsiniz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Evet, bir tane de buradan alıyorum. 18. 18 tane ilmek çıkardım. Burada şöyle bu ipimi kesiyorum arkadaşlar. 18 tane ilmek çıkardım ipimi. Şöyle biraz uzun bırakayım. Kesiyorum. Şimdi şöyle çevirdim. Bu taraftan da 18 tane ilmek çıkartacağım. Bakın şöyle buraya giriyorum. İlmek alıyorum. 1. Bu tarafı açık olan şişle alabilirsiniz. Bununla da devam edebilirsiniz ama varsa iki ucu açık şiş kullanın arkadaşlar. Şöyle delik oluşuyor. O yüzden bir alta girip ilmek alıyorum. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 'Alamadım. Evet, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane ilmek çıkardım. Evet, şimdi şöyle şişimi aldım. İlk ilmeğimizi örelim. Şöyle bir tane düz örüyorum. 2 ilmek haroşa, bir ters. 2 ilmek desen yapıyoruz arkadaşlar. Desen oluşturacağız. 2 ilmek haroşa, bir ters. 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 2 ilmek haroşa. Evet, biraz ilerleyene kadar bu şekilde 4 şişle devam edebilirsiniz. 2 şişle de olur ama biraz zorlanırsınız arkadaşlar. Yoksa 2 şişle yapabilirsiniz. Şöyle yarısını, hatta 3 şişle de yapabilirsiniz. Evet, alt kısmı yine haroşa olarak devam edecek. Başta düz, sondaki de düz, ortadaki ilmeklerim haroşa olacak. Evet. Haroşa, bunu düz ördüm. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, son ilmeği de düz ördüm. Burada şöyle ipimi arkaya alıp bu iki ipi birbirine bağlayalım. Şöyle çektirip düğüm atalım. Evet, burada en son bu düze gelmeden önce 2 tane haroşa örmüştüm. Burada da 2 tane haroşa öreceğim. Haroşa ile başlayacağım. 2 tane haroşa, 1, 2, bir tane ters, 2 tane haroşa, bir tane ters, 2 haroşa, bir ters, 2 haroşa, bir ters, yani 2 düz bir ters şeklinde ilerliyorum. 2 haroşa, bir ters, 2 haroşa, son kenar ilmeğimi de düz örüp ön yüz sıramı tamamladım. Çevirdim. Desenimiz yine tersinden oluşacak arkadaşlar. Tersinden desen yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpi bu şekilde doladım. 2 ilmek haroşamı örüyorum. Doladığım ilmeği genişletip şöyle sağ şişimin önüne bıraktım. Bir düz doladım. 2 ilmek haroşamı örüyorum. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bir düz doladım. 2 ilmek haroşamı örüyorum. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bir düz doladım. 2 ilmek haroşamı örüyorum. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bir düz doladım. 2 ilmek haroşa, doladığım ilmeği şöyle sol şişimle çektirip sağ şişimin önüne bıraktım. Bir düz
Doladıktan sonra 2 haroşa. Şöyle haroşalarımı ördüm. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Evet. Burada bakın bir tane tersim var. Bir ters ve haroşa örerek ilerliyorum. 1 2 9 tane haroşa. 3 4 5 6 7 8 9 tane haroşadan sonra bir ters. Diğer şişimi aldım. Bu tarafa da desen yapıyorum. Bu şekilde doladım. 2 ilmek haroşa. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Bir düz doladım. 2 ilmek haroşa. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Bir düz doladım. 2 ilmek haroşa. Evet, desenimiz bu şekilde. Artırma olmadığı için artık daha rahat öreceksiniz arkadaşlar. 2 haroşadan sonra bir düzden sonra doluyoruz. 2 haroşayı örüp doladığımız ilmeği genişletip sağ şişimizin önüne bırakıyoruz. Ters yüzünde olacak. Böyle sırayı tamamlayalım. Son kenar ilmeğimi de örüp desen sıramı tamamlamış oldum. Evet, çevirdim. Ön yüzdeyim. Ön yüzde kenar ilmekten sonra 2 haroşa bir ters şeklinde ilerleyecek. Kenar ilmek, 2 haroşa bir ters. 2 tane haroşa bir ters. 2 haroşa bir ters. 2 haroşa bir ters. 2 haroşa bir ters. 2 haroşa. Diğer şişimi aldım. Gördüğünüz gibi burada düz ilmeğim var. Bunu düz örüyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Taban kısmını. Bir düzümü ördüm. Diğer şişimi alıyorum. Yine 2 haroşa bir ters örerek ilerliyorum. İki haroşa bir ters. Dediğim gibi iki şişle örülebilir ama biraz zorlanırsınız arkadaşlar. Kasma yapar. Sadece 3 ya da 5 sıra bu şekilde örün, sonrasında 2 şişe geçebilirsiniz. İki haroşa bir ters. Son kenar ilmeği de ördüm. Ön yüz sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Tersinden yine desen yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ne yapıyordum? Dolayıp 2 haroşamı örüyorum. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Bir düz doladım. 2 haroşamı örüyorum. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bir düz doladım. 2 haroşa örüyorum. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Bir düz bir dola. 2 ilmek ör. Doladığımız ilmeği sağ şişimizin önüne bırakıyoruz. Ters yüzünden bu şekilde öreceğiz. Evet. Tabanına geldim. Tabanın ilk ilmeği ters. Sonra haroşa örerek ilerliyorum.
Son ilmeğim ters. Yan tarafa geçtim. Doladım. 2 ilmek haroşa. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Bir düz doladım. 2 ilmek haroşa. Doladığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Çok konuşuyorum, kusuruma bakmayın. Daha iyi anlatabilmek adına. Böyle ters yüzünden hep bu şekilde öreceksiniz. Evet, kenar ilmek. Ön yüzden de ön yüzde nasıl ördüysek o şekilde olacak. Böyle şu kenarlara bakın, bu şekilde pek bir sorun yok. Böyle devam edeceğiz. Ön yüzden kenar ilmek, 2 haroşa, 1 ters, 2 haroşa, 1 ters. Taban kısmında aynı şekilde devam edecek. Ne kadar öreceğiz? Şöyle bakın, 2 desen yaptık. 2 desen yaptık. 16 desen öreceğim ben. Size de sonra nasıl sayacağız onu göstereceğim arkadaşlar. Bu desenler 16 tane olana kadar örelim. Ya da topuk arkasına ayağınıza geçirin. Topuk arkasında 3 parmak kalana kadar örün. Benimki yeterli boyuta geldi. Kaç desen ördük beraber sayalım. Şöyle şurada ilmek almıştım hatırlarsanız. Sonraki desenleri sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 desen yaptım. Evet, dediğim gibi siz ayağınızı ölçün. Topuk arkasında 3 parmak kalana kadar örebilirsiniz. Şimdi topuk arkasını yapacağız arkadaşlar. Şöyle düz örerek ilerliyorum. Evet, desenlerimin üzerine düz örerek ilerliyorum. Ortadaki 11 ilmeğime gelene kadar. Evet, burada topuk arkasında desen oluşturmak için 10 ilmek olması lazım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi karşımda düz ilmeğim var. Düz ilmeğim ve bir sonraki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Yani burada bir tane eksiltme yapmış oldum. 2 tane haroşa örüyorum. Bir ters ördüm. Arkasını desen yapacağız. 2 tane haroşa, bir ters. 2 tane haroşa. Burada şöyle göstereyim. Yukarıya düz ilmek olarak çıkarmışım arkadaşlar. Bu kaçıncı ilmeğimiz bakın. 10 ve 11. ilmeği ikisini bir örmem lazım ama burada 2 tane haroşa ilmeğimin ikisini bir şişime alıyorum. Yani 3 ilmeği aldım. 10. ilmek, 11 ve 12. ilmek. Üçünü bir düz olarak ördüm. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu bir. Burada desen yapacağız. Şöyle doladığım 2 ilmek haroşamı örüyorum. Doladığım ilmeği yine şişimin önüne bırakıyorum. Bir düz ördüm. Doladım. 2 ilmek haroşamı ördüm. Doladığım ilmeği genişletip şişimin önüne bırakıyorum. Bir düz doladım. 2 ilmek haroşamı örüyorum ve doladığım ilmeği şişimin önüne bıraktım. Evet, kaç oldu? Şöyle 3, 6, 9 ilmek oldu. Burada da şöyle ipi kendime doğru aldım. Karşında bir ters ilmek var. 2 ilmek de haroşam var. Bir ters ilmek ve 2 ilmek haroşayı üçünü bir 10, 11, 12. Üçünü bir ters olarak örüyorum. Şöyle. Evet, üçünü bir ters olarak ördüm. Çevirdim, ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım.
2 ilmek haroşa, bir ters, 2 ilmek haroşa, bir ters, 2 ilmek haroşa. Evet, 10. ilmeğim bu. Şimdi ne yapacağım? Bu yan taraflarda bir defa 2 ilmeği bir keseceğiz. Bir defasında bir ilmek keseceğiz. Burada ters tek olduğu için arkadaşlar, terslerimize gelince tek keserim. Bakın. 10. ve 11. ilmeğim de ters olduğu için ikisini bir ördüm. Çevirdim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Doladım. Desen yapıyorum. Bir düz doladım. 2 ilmek haroşa, ilmeği öne atıyorum. Bir düz doladım. 2 ilmek haroşa, doladığım ilmeği şişimin önüne atıyorum. 10. ilmeğim var. Burada bakın düz ilmek tek görünüyor. O yüzden 10. ve 11. ilmeği ikisini bir örüyorum. Yani 2 ilmeğin ikisini bir ördük. Bir sonraki bu tarafta da 3 ilmeği öreceğiz. Hem bunu hem de bu 2 haroşayı. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 haroşa, bir ters, 2 haroşa, bir ters, 2 haroşa. 10. ilmeğim bu. 10. ilmekten sonra bakın 2 tane haroşa ilmeğim var karşımda. 10, 11, 12. Üçünü bir ördüm ve çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine desen yapıyorum. Evet, şöyle. Evet, bir düz bir doladım. 2 ilmek haroşa örüyorum. İlmeğimi şişimin önüne bıraktım. 10. ilmeğim var karşımda. Bakın 2 ilmekte haroşa var. Yani 3 ilmeğin üçünü bir ters olarak öreceğim. 10, 11 ve 12. Bir defa üçünü bir öreceğiz. Bir sonraki sırada bakın düz ilmek ters, düz ilmek ve ters ilmeği ikisini bir öreceğiz. Evet, çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 haroşa bir ters örerek ilerliyorum. Arkada sadece 3 desenimiz var gördüğünüz gibi. Evet, 10. ilmeğim bu. Burada da bir tane ters ilmeğim var. Bu ikisini bir örüyorum. Haroşalar 2 taneydi, tersler bir taneydi. Ondan da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Tersinden yine desenimi yapıyorum. Artık deseni söylememe gerek yok. Sadece dönüşleri, çıkışları gösteriyorum. Evet. 10. ilmek karşımda. Bakın buradaki düz ilmek tek olduğu için ipimi önüme aldım ve 2 ilmeğin ikisini bir ters olarak örüyorum. Bir sonraki sırada 2 tane haroşa olduğu için üçünü bir öreceğiz. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve ön yüz sıramı örüyorum. 2 haroşa bir ters. Evet, 2 haroşadan sonra bir düz, 2 tane de haroşam var. 3 ilmeğin 10, 11, 12 üçünü bir düz olarak örüyorum ve çevirdim. Desenime devam ediyorum. Evet, 10. ilmeğim karşımda, ipimi öne aldım. Burada 2 ilmek haroşa var.
10, 11, 12, üçünü bir ters olarak örüyorum ve çevirdim. Evet, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bir defa bakın, bu sırada burada ikisini bir öreceğiz. Sonra üçünü bir öreceğiz. Oradan anlarsınız. Tek olanları alacağız. Bir de çift olanların ikisini bir alacağız. Böyle bu şekilde yanlarda ilmek kalmayacak şekilde örelim. Git gel yapalım arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi yanlarda ilmeğim kalmadı. Sadece ortada 10 ilmeğim kaldı. Şimdi ilmeklerimi sırayla kesiyorum. İlmeğimi sol işime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Evet, tamamen keselim. Evet, son iki ilmeğin ikisini de bir ördüm. Son ilmeğim kaldı. Kenar tığlaması yapacağız arkadaşlar. Şöyle tığ alıyorum elime. Böyle ayağınıza geçirseniz geniş olur arkadaşlar. Bakın, gördüğünüz gibi yan kısımlar genişçe duruyor. Biraz elimizi sıkı tutalım. Her yuvaya bir sık iğne yapalım. Şöyle. Evet, dediğim gibi elimizi biraz sıkı tutalım. Her yuvaya bir sık iğne yapalım. Şöyle buraya gelip burada da aynı şekilde devam edelim. Böyle başladığımız yere kadar, yani buraya kadar gelelim. Evet, başladığım yere kadar geldim. Son olarak şöyle ilk yaptığım sık iğneye batıyorum. İçeriden batıyorum. İlmeğimi içeriye çekiyorum. Buradan bir zincir çektim. İpimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle içe doğru ipimi yürütüp burada bir zincir çekeceğim. Evet, biraz daha yürüteceğim. Fazlasını kesiyorum. Evet, şöyle mankenim ayağına geçireyim. Evet, gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel oldu. 37-38 numara ayaklar için ideal arkadaşlar. Böyle görüntüsü gayet şık, güzel oldu. Şöyle size 3 yıl önce ördüğümde göstermek istiyorum. Bunun yapımı kanalımda var arkadaşlar ama izlenmemiş. Böyle bundan örmek isterseniz bu şekilde yapmam istendi. O yüzden bu şekilde videosunu çektim size. Böyle de çok şık ama bu harika arkadaşlar. Gayet de güzel anlatmışım. Böyle burayı sonradan örüp galiba dikmişim. Evet, böyle. Gördüğünüz gibi. Böyle, İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Bu modellerden daha fazla gelmesini istiyorsanız, patik modellerinden daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum kısmına ismi istiyorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Eğer şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.